Değerli izleyicilerimiz, bildiğiniz üzere Almanya geçtiğimiz haftalarda çok ciddi bir sel felaketiyle karşılaştı. Yaralar sarılmaya çalışılıyor. Ancak devletin gerekli adımları atmadığı yönünde sel bölgesinde yaşayanlar adeta isyan noktasına gelmiş vaziyetteler. Gereken yardımların yapılmadığını, gereken ihtiyaçların karşılanmadığını, pek çok kişinin mağduriyetinin olayın üzerinden haftalar geçmesine rağmen devam ettiği belirtiliyor. Bununla ilgili olarak sel felaketini yaşayanlar Almanya Şansölyesi Başbakan Merkel'e bir mektup yazdılar. Bakalım detaylar neler? Almanya'da yaşanan sel felaketinde zarar gören bölgelerin belediye başkanları mektupla Başbakan Angela Merkel'den acil yardım talebinde bulundu. Geçtiğimiz Temmuz ayında Batı Avrupa ülkelerinde yoğun yağışlar sellere neden oldu. Şiddetli yağışlar onlarca kişinin ölümüne ve bazılarının kaybına neden olurken Belçika, Hollanda, Almanya, Fransa ve Lüksemburg'un bazı bölgelerinde yüzlerce ev tahliye edilmek zorunda kalındı. Almanya'da son 200 yılın en büyük trajedisi olarak nitelendirilen sel felaketinde devletin yardım kuruluşlarını rakip gibi görmesi ve koordinasyonlarını zorlaştırmasının vatandaşı da mağdur ettiği belirtilmişti. Özellikle Kuzey Ren-Vesfalya, Rheinland-Pfalz'daki eyalet hükümetlerinin sel felaketinin ardından açtıkları ortak bağış hesabıyla yardım toplamaya başlamaları Almanya'da afet yardımını finanse etme ve yönetme konusunda onlarca yıllık deneyime sahip hiçbir yardım kuruluşu ve ittifakın olmadığı algısına yol açmıştı. Almanya'da 14 belediye başkanının imzasını taşıyan mektupta bölgenin yeniden yapılanmasının yerel düzeyde yönetilemeyecek kadar karmaşık olduğunu ve bu nedenle daha fazla yardıma ihtiyaç duyduğu vurgulandı. Evet değerli izleyicilerimiz, Almanya'daki bu acı olay, bu felaketle ilgili olarak görüyoruz ki Almanya adına büyüklükte yardım yapamıyor. Adı büyük ama maalesef felakette hala yaraları sarılmayı bekleyen on binlerce kişinin olduğunu biliyoruz. Değerli izleyicilerimiz, böylesine acı bir tablo karşısında Almanya gibi büyük bir hükümetin hazırlıksız ve deneyimsiz olması böyle bir tabloyu ortaya çıkartıyor. İşte 14 tane beldenin belediye başkanı Merkel'e diyor ki bize yardım edin. Bu sel felaketinden kurtulmamızın tek çaresi sizin bize el uzatmanız, daha fazla yardım alabilmemiz yorumunu yapıyorlar. Hal böyle olunca da şunu görüyoruz, gözlemliyoruz. Almanya'da şu anda sel felaketi devam ediyor. Hani bu yorum yapmak sanıyorum yanlış olmaz. Saygıdeğer izleyicilerimiz, Almanya'daki sel felaketiyle ilgili olarak, yaraların sarılmasıyla ilgili olarak Diyanet İşleri Türk İslam Birliği DİTİB, Almanya'nın Kuzey Ren-Vesfalya ve Rheinland-Pfalz eyaletlerinde aşırı yağışların neden olduğu sel ve su baskınları için ilk etapta topladığı 100.000 euroyu bölgedeki belediyelere ve ihtiyaç sahiplerine gönderdi. DİTİB'den yapılan yazılı açıklamada yaraların sarılmasına destek olmak amacıyla Almanya genelinde başlatılan bağış kampanyasının ilk etapında toplanan 100.000 euronun selden en fazla etkilenen 3 kente gönderildiği belirtildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen DİTİB Genel Başkanı Kazım Türkmen, sel felaketinin yaşandığı günden itibaren bölgelere yakın çevredeki derneklerden sel mağdurlarına yardım eli uzatıldığını ifade etti. DİTİB teşkilatına bağlı derneklerin yerinde bilfiil yardım götürmeye devam ettiğini belirten Türkmen şunları söyledi. Bizler elimizden geldiği kadar bu sel felaketinde zarar görenlere yardım etmeye çalışıyoruz. Yardımlarımız devam edecek diyor. Bunun yanı sıra değerli izleyicilerimiz Mal Cami Derneğimiz diyor 1000 adet lahmacun hazırlayarak afetzedelere ikram etti diyor. Ayrıca 2000 euro bağışta da bulundular diyor. Yine Almanya'nın değişik noktalarında cami derneklerinin lahmacun, poğaça, su, ayran ve meyve suyundan oluşan yardım paketlerinin dağıttığı da belirtiliyor. Evet, güzel bir çalışma. Emeği geçenleri kutluyoruz. Almanya'da yaşayan tüm vatandaşlarımızın bu konuda hassas bir şekilde yaklaştığını biliyoruz. İnşallah Alman hükümeti de gereğini yapar da bir an önce bu sıkıntılar, Almanya'daki bu sel felaketinin yaraları sarılır. Ama görüyoruz ki Alman hükümeti hala yaraları sarabilmekten çok uzakta. Maalesef daha uzun süre bu sel felaketinin yaraları sarılmayacak gibi görünüyor. Saygıdeğer izleyicilerimiz, ben bu ekrandan defalarca Sıla yoluyla ilgili pek çok konuyu dile getirdim. Hep diyorduk değil mi? İşte Sırbistan'da dikkat edin, Bulgaristan yolunda dikkat edin,
aman şuralarda durmayın, aman buralarda durmayın. Ama Türkiye boyutuyla ilgili durumun ne kadar vahim olduğunu, ben bu kadar olduğunu bilmiyordum. Kapıkule'den giren ve Türkiye'nin değişik noktalarına giden vatandaşlarımızı Edirne'den itibaren çok ciddi tehlikeler bekliyor. Bakın şimdi öyle bir olay anlatacağım ki akıllara durgunluk veren türden. Almanya'da Türkiye'ye doğru yola çıkan gurbetçi aile hırsızlık şoku yaşadı deniliyor. İstanbul'da dinlenme tesislerinde mola veren aileye ait lüks aracın lastiklerini kesen hırsız daha sonra camı kırıp 25.000 euro para ve altın dolu çantayı alarak kayıplara karıştı. Olay Silivri'ye 30 kilometre yakınlıkta bir tır parkında meydana geldi. Almanya'da yaşayan gurbetçi Burhan Aksoy ailesiyle birlikte dinlenmek için bu tır parkına giriyor ve bu sırada orada işte çocuklarıyla beraber kendisi dinleniyor. Kısa bir süre sonra çocuklarının çığlıklarıyla uyanıyor. Bir hırsız önce aracın lastiklerini kesiyor, bıçaklıyor. Sonra da aracın içerisinde bulunan 25.000 euro altınlar ve pasaportların bulunduğu çantayı çalıyor. Bir anda uyanan Burhan Aksoy hırsızı aracıyla takip ediyor. Yoldayken aracının lastiklerinin kesildiğini fark ediyor. Sadece 2 kilometre kovalayabiliyor. Yine Burhan Aksoy aynı parkın içerisinde yine aynı hırsızın Fransa'dan gelen bir ailenin aracının camını kırıp ondan da bir çanta çaldığını, onun da pasaportlarının bulunduğu bu çantayı aldığını, çaldığını ifade ediyor. Şimdi bakın devam ediyor. Şöyle anlatıyor Burhan Aksoy. Almanya'dan geldim. Yollar çok kalabalıktı. Gece yarısı bayağı yol gittim ve yorulmaya başladım. Arabada 4 kişiydik. 2 kızım ve annem vardı. Yorgunluk üzerime çökünce Silivri'ye 30 kilometre kala bir tır parkına arabayı çektim. Küçük kızım öndeydi. Annemle büyük kızım arkadaydı. Ben direksiyon başında 15 dakika gözlerimi dinlendireyim dedim. O esnada dalmışım. Küçük kızım o esnada telefonuyla oynuyordu. Hırsız arabanın önce lastiğini indirip bıçakla kesmiş. Ön tarafımızda Fransa'dan gelen vatandaşlarımızın arabasının camını da kırmış. O araç benden 100 metre ileride önce onun camını kırıyor ve oradan çalıyor. Hırsızın daha sonra kendi camını kırdığını ifade eden Aksoy, benim cama da aynı şekilde kırıp patlatıyor. İçinde annemin el çantasını alıyor. Bütün pasaportlar, altınlar ve yüklü miktarda para vardı. Şu anda darda ve zor durumdayız. 20-25 bin euro miktar gitti. Çocukların çığlık sesinden sonra kendime gelene kadar 15 saniye sürdü. Ne olduğunu anlamaya çalıştıktan sonra arabayı çalıştırıp hırsızı takibe aldım. 2 kilometre gidebildim. Lastikleri indirdiklerini daha sonra anladım. Sonra polisi ve jandarmayı aradım. Umarım yakalanıp cezasını bulur diyor. Şimdi ben yakalanacağını sanmıyorum. İnşallah yakalanır, inşallah yanılırım.